Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz yumuşacık, pufuduk pufuduk olan poğaça tarifimi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle poğaçamızın hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ, İlk etapta 2 su bardağı un ilave ediyorum ve daha sonra tuzunu ve 1 paket kabartma tozunu ilave ettikten sonra 1 adet yumurtanın beyazını da ilave edip spatula yardımıyla bütün malzemeleri karıştırıyorum. Malzeme listesini ve unun miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama lütfen ununu eklerken kontrollü bir şekilde eklemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Burası çok önemli. Bu aşamada bütün malzemeleri unla birlikte homojen bir şekilde karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Evet, hamurum artık ağırlaştı. Bu aşamadan sonra spatulayı bırakıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için unlamış olduğum masaya alıyorum ve tekrar yoğuruyorum. Bana mesajlarınızda hep soruyorsunuz poğaçalarımız neden kabarmıyor, neden pufuduk pufuduk olmuyor sizinki gibi diye. Bu aşama çok önemli gerçekten, mutlaka atlamamanızı tavsiye ediyorum. Bu hareketle hamurun içine hava hapsoluyor ve pişme esnasında poğaçalarımız pufuduk pufuduk oluyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde kulak memesinden bir tık daha yumuşak olması gerekiyor. Burası çok önemli. Tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve kapağını kapatıp 1 saat sıcak ortamda mayalandırıyorum. Evet arkadaşlar, 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız? Gerçekten çok kaliteli bir hamur oldu. Buna emin olabilirsiniz. Bu aşamadan sonra hamurumu kabından alıyorum ve içindeki gazın çıkması için bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu gördüğünüz gibi yoğurdum. Bu aşamadan sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde rulo yaptıktan sonra 2'ye bölüyorum ve küçük küçük eşit parçalar oluşturuyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Şimdi bölmüş olduğum her parçaya eşit bezeler oluşturuyorum. Küçük mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım. Toplamda bu ölçülerle toplamda 18 adet beze oluyor. Evet, şimdi masamı tekrar unluyorum ve bezelerimi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, bütün hamurlarımı açtıktan sonra eritmiş olduğum 50 gram tereyağımı hepsine sürüyorum. Tereyağımı sürdükten sonra iç harcı olarak ben patates kullanıyorum arkadaşlar. Sadece haşlamış olduğum patatesleri ezdim ve tuz, pul biberi, toz kırmızı biber ve karabiber ekledim. Patateslerimi açmış oldum.
Hamurların uç kısımlarına yerleştirdikten sonra hamurumu ikiye katlıyorum gördüğünüz gibi. Evet, hamurlarımı ikiye katladım. Daha sonra tereyağı tekrar sürüyorum ve bu şekilde rulo yapıyorum. Daha sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Aralıklı olarak yerleştirelim lütfen. Kabarması için pay bırakmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarımı yaptım. Tepsime yerleştirdim. Şimdi tepsi mayası için yaklaşık 30 dakika bekletiyoruz. Burası çok önemli. Evet, 30 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi poğaçalarım gayet güzel kabardı. Bu aşamadan sonra ayırmış olduğum yumurta sarısına 1-2 damla süt damlatıyorum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada çörek otu serpiyorum. Dilerseniz siz haşhaş tohumu ya da susam da serpebilirsiniz. Ama bakar mısınız poğaçalarıma, gerçekten çok güzel kabardı. Şimdi bunu fırına gönderdikten sonra 2 katı daha kabaracak, emin olabilirsiniz. Evet, çörek otlarını da serptikten sonra 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı. Görüntüye bakar mısınız? Nar gibi kızarmış, çok da güzel kabarmış görüyorsunuz. Şuraya bakın, dediğim gibi 2 katı daha fazla kabardı ama şimdi size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Şuraya bakın, siz de görüyorsunuz, sadece dokunuyorum. Gerçekten pofuduk pofuduk, inanılmaz lezzetli bir poğaça oldu. Yiyenler hem dokusuna hem de lezzetine hayran kaldılar. Hele şu katlarına bakın, inanılmaz lezzetli. Gerçekten çok böyle yumuşacık, pamuk gibi bir poğaça oldu, emin olabilirsiniz. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.